Ders bir görev yönetimi. Görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmek için bir planlayıcı veya dijital araçlar kullanmak yararlı olacaktır. Kesinlikle. Düzenli kalmak, projeleri etkili bir şekilde yönetmenin anahtarıdır. Görevlerimi görselleştirmenin odaklanmama ve motive kalmama yardımcı olduğunu düşünüyorum. Evet, her şeyin ortaya konduğunu görmek stresi azaltabilir ve üretkenliği artırabilir. Yaklaşan son teslim tarihleri için hatırlatıcı gönderen uygulamaları kullanmayı tercih ediyorum. Bu akıllıca bir strateji. Hiçbir şeyin çatlaklardan kaçmamasını sağlar. Her birimiz için hangi araçların en iyi şekilde çalıştığına dair ipuçlarını paylaşalım. Harika fikir. Her iki ihtiyacımıza da uygun bir sistem oluşturabiliriz. Birlikte üretkenliğimizi artıracağımız için heyecanlıyım. Ders 2. Dışarıda yemek yeme. Bu iyi bir nokta. Son zamanlarda çok fazla dışarıda yemek yiyorum ve bu ideal değil. Anladım. Dışarıda yemek yemek hem kalori hem de maliyet açısından gerçekten artabilir. Evet, harcamalarımın arttığını ve sağlığımın da pek iyi olmadığını fark ettim. Özellikle yoğun programlarda bu alışkanlığa düşmek kolaydır. Kesinlikle. Evde daha çok yemek pişirmeye dönmem gerekiyor. Evde yemek pişirmek daha sağlıklı ve daha ekonomik olabilir. Kesinlikle. Ayrıca yeni tarifler denemek eğlencelidir. Evet, ilgilenirseniz bazı tarifleri paylaşmak isterim. Bu harika olurdu. Yakında birlikte bir yemek pişirme seansı planlayalım. Ders 3. Seyahat planları. Sanırım bir hafta uzakta idare edebilirim. Arabamı kiralamalıyım yoksa kendi arabamı mı kullanmalıyım? Bu nereye gittiğinize ve ne kadar sürmeyi planladığınıza bağlıdır. Birkaç alanı keşfetmek istiyorum. Böylece bir araba faydalı olabilir. Araba kiralamak, ailenizin dışında yerleri ziyaret etme konusunda size daha fazla esneklik sağlayabilir. Doğru. Üstelik kendi arabamın aşınması ve yıpranması konusunda endişelenmeme gerek kalmayacaktı. Kesinlikle. Rahatlık ve gönül rahatlığı için çoğu zaman buna değer. Kiralama seçeneklerine bakacağım ve nelerin mevcut olduğuna bakacağım. Bir plana benziyor. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa bana bildirin. Bunu takdir ediyorum. Bu geziyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 4. Korkunun üstesinden gelmek. Hedefleriniz, yargılamanız değil. Hayal kırıklığı yaşamaktan çok korkuyorum. Önemli bir şeyin pesinde koşarken böyle hissetmek tamamen normaldir. Evet, gerçekten başarılı olmak istiyorum ama aynı zamanda başarısızlıktan da korkuyorum. Unutmayın, hata yapmak öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Bu doğru. Odak noktamı korkudan büyümeye kaydırmam gerekiyor. Kesinlikle. Gerilemeler çoğu zaman değerli derslere yol açabilir. Desteğinizi takdir ediyorum. Kendimi daha güvende hissetmeme yardımcı oluyor. Senin için buradayım. Ne kadar küçük olursa olsun attığınız her adımı kutlayalım. Teşekkür ederim. Bu korkuyu yenmeye ve ilerlemeye kararlıyım. Ders 5. Alışveriş tercihleri. Yoğunluktan kaçınmak için hafta içi gitmeyi tercih ediyorum. Bu akıllıca bir seçim. Hafta sonları çok kalabalık olabiliyor. Evet, mağazalar daha az meşgul olduğunda çok daha keyifli oluyor.
Tamamen katılıyorum. Daha rahat bir Alice deneyimi yaşamanızı sağlar. Mağazaya son seyahatinizde ne satın aldınız? Taze ürünler ve atıştırmalıklar için harika fırsatlar buldum. Kulağa hoş geliyor. İyi pazarlıkları keşfetmeyi seviyorum. Ben de Alice daha ödüllendirici olmasını sağlar. Bir sonraki gezimizi hafta içi bir günde birlikte planlayalım. Ders 6 Müşteri hizmetleri. Benim için zevkti. Konaklamanızı mümkün olduğunca konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz. Teşekkür ederim. Buradaki mükemmel hizmeti gerçekten takdir ediyorum. Misafirlerimizin memnuniyetle karşılandığını ve değerli olduklarını hissetmeleri bizim için Bunu önemlidir. görebiliyorum. Genel deneyimde büyük bir fark yaratıyor. Evet, konaklamanız boyunca ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Kendime iyi bakıldığımı hissediyorum ve bu da aldığım keyfi artırıyor. Tam olarak bunun için çabalıyoruz. Mutluluğunuz bizim önceliğimizdir. Yukarıda ve öteye gittiğiniz için teşekkür ederiz. Bu bizim zevkimiz. Burada geçireceğiniz zamanın tadını çıkarın ve bir şeye ihtiyacınız olursa bize bildirin. Ders 7 Çevrimiçi Alice'leriz. Bunu düşünmemiştim. Online alışveriş de uygun olacaktır. Evet, zaman kazandırır ve fiyatları kolayca karşılaştırmanıza olanak tanır. Kesinlikle. Üstelik evinizin rahatlığında alışveriş yapabilirsiniz. Bu doğru. Dışarı çıkmak istemediğiniz günlerde özellikle güzel. Şu anda çevrim içi olarak bu kadar çok seçeneğin mevcut olmasını seviyorum. Evet, sadece birkaç tıklamayla hemen her şeyi bulabilirsiniz. Daha sonra birlikte bazı çevrimçi mağazalara göz atalım. Bir fikir. Fırsatları arayabilir ve önerileri paylaşabiliriz. Ne bulabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 8 Anlaşmaların sonlandırılması. Bu bizim için önemli. Sözleşmeyi yazılı olarak sonuçlandıralım. Kesinlikle. Her şeyin belgelenmesi her iki taraf için de netlik sağlar. Evet, bizi korur ve şartları ilgili herkese açıkça belirtir. Kabul ediyorum. Ticari meseleleri ele almanın profesyonel bir yoludur. Bunu yazılı hale getirdiğimizde ikimiz de ilerleme konusunda kendimizi güvende hissedebiliriz. Kesinlikle. Sözleşme taslağını hazırlayıp incelenmek üzere göndereceğim. Mükemmel. İyice kontrol edeceğimden emin olacağım. Harika. Hafta sonuna kadar bu işi bitirmeyi hedefleyelim. Sağlam bir plana benziyor. Bunu tamamlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 9 Çocukluk anıları. Çocukluğumda arkadaşlarımla birlikte kumdan kaleler yaptığımızı hatırlıyorum. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Gölde çok zaman geçirdiniz mi? Evet, bütün gün gölde yüzer, güneşin tadını çıkarırdık. Bunlar o kadar harika anılar ki. Ben de su kenarında oynamayı çok severdim. Benim yaşımdaki çocuklar için mükemmel bir yaz etkinliğiydi. Kesinlikle. Göl kenarındaki yaz günlerinin büyülü bir yanı vardır. En uzun kumdan kaleyi kimin yapabileceğini görmek için yarışacaktık.
Bu heyecan verici olsa gerek. Hiç kazandın mı? Bazat. Ancak eğlence gerçekten deneyimin kendisindeydi. Ders 10 Sürdürülebilirlik farkındalığı. Günümüzde sürdürülebilirliğe ilgi giderek artıyor. Kesinlikle. Birçok insan için bunun bir öncelik haline geldiğini düşünüyorum. Evet, giderek daha fazla birey çevre üzerindeki etkilerini azaltmanın yollarını arıyor. Bu doğru. Toplulukların bu amaç için bir araya geldiğini görmek harika. Farkındalığın artırılmasında eğitimin büyük bir rol oynadığına inanıyorum. Kesinlikle. İnsanların sürdürülebilir uygulamaların önemini anlaması gerekiyor. Ve bugünlük hayatımızdaki küçük değişikliklerle başlar. Evet, küçük eylemler bile önemli farklılıklara yol açabilir. Bu eğilimin gelecekte de artarak devam edeceğini umuyorum. Ders 11 Egzersiz seçimleri. Bazı insanlar spor salonunda egzersiz yaparken, bazıları ise sadece yürüyüşe çıkmayı tercih ediyor. Evet, aktif kalmanın birçok yolu var. Bence her şey sizin için en iyi olanı bulmakla ilgili. Kesinlikle. Farklı aktiviteler farklı yaşam tarzlarına uygundur. Bunu hem spor salonu antrenmanlarıyla hem de açık havada yürüyüşlerle karıştırmayı seviyorum. Bu harika bir yaklaşım. İşleri ilginç ve eğlenceli tutar. Evet ve formda kalma motivasyonunun korunmasına yardımcı olur. Kabul ediyorum. Egzersiz yapmanın en sevdiğiniz yolu nedir? Hava güzel olduğunda parkta koşmayı seviyorum. Ders 12 ifadeyi tesvik etmek. Evet ama buna etkili bir şekilde nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bunun bir yolu onları düşüncelerini açıkça ifade etmeye tesvik etmektir. Bu iyi bir fikir. Paylaşım için güvenli bir alan yaratmak önemlidir. Kesinlikle. İnsanların değerli olduklarını ve dinlendiklerini hissetmelerine yardımcı olur. Aktif dinlemenin de sürecin önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Evet, içten ilgi göstermek büyük bir fark yaratabilir. Bir dahaki sefere bu stratejileri uygulamaya çalışacağım. Harika. Her şeye açık iletişimi tesvik etmekle ilgili. Etkileşimleri nasıl geliştirdiğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 13 Havlu ücretleri. Otelde ekstra havlu ücreti var mı? Hayır, bunlar için ek bir ücret alınmaz. Bunu duymak harika. Rahat kalmayı kolaylaştırır. Kesinlikle. İhtiyacımız olan her şeye ekstra maliyet olmadan sahip olmak güzel. Politikaları konusunda açık sözlü olan yerleri takdir ediyorum. Evet, şeffaflık iyi bir müşteri deneyiminin anahtarıdır. Ekstra havlular için ücret almayacağımı bildiğim için kendimi daha rahat hissediyorum. Kesinlikle. Konaklamamızı güzelleştiren küçük şeyler. Endişelenmeden zamanımızın tadını çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 14 Isla bağlantıyı kesmek. Bu harika. İşten tamamen kopmak hiç zor oldu mu? Evet, bazen çalışma beynimi kapatmak zor olabiliyor. Anladım. Bu dengeyi bulmak refah için çok önemlidir. Kesinlikle. Buna yardımcı olmak için sınırlar koymaya çalışıyorum.
Bu akıllıca bir yaklaşım. Kesinti süresini önceliklendirmek önemlidir. Evet, bunun daha sonra yeniden sarş olmama ve daha üreten olmama yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde kendim çalışmam gerekiyor. Pratik gerektirir ancak sonuçta buna değer. Bu sınırları belirlemede birbirimize destek olalım. Ders 15 sorunların farkındalığı. Karşılaştığımız sorunların giderek daha fazla insanın farkına vardığına dair kanıtların olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Farkındalıktaki bu değişimi görmek cesaret verici. Evet, insanlar sosyal ve çevresel konularla daha fazla ilgilenmeye başlıyor. Sosyal medyanın bilginin yayılmasında önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Kesinlikle. Fikirlerin ve girişimlerin hızlı bir şekilde paylaşılmasına olanak tanır. Olumlu değişim potansiyeli hakkında düşünmek heyecan verici. Evet, kolektif eylem etkili sonuçlara yol açabilir. Bu ivmeyi korursak geleceğin neler getireceği konusunda iyimserim. Farkındalık ve katılımı savunmaya devam edelim. Ders 16 taze meyve deneyimi. Çiftlikte meyveler çok taze ve lezzetlidir. Kulağa harika geliyor. Taze ürün gibisi yoktur. Evet, çiftliğin sahibi herkese en güzel meyvelerinden tattırdı. Bu çok hoş bir şey olsa gerek. Mevsim meyvelerini denemeyi seviyorum. Kesinlikle. Taze olduklarında tatlarının bu kadar güzel olması şaşırtıcı. Kabul ediyorum. Tariflerde de büyük fark yaratıyor. Yemeklerime daha fazla taze meyve katacağım için heyecanlıyım. Evet, aynı zamanda canlandırıcı da olan sağlıklı bir seçimdir. Yakın zamanda o çiftliğe birlikte bir ziyaret planlayalım. Ders 17 yerel lezzetler. Ve seyahatleriniz sırasında ilginç yerel yemekler denediniz mi? Evet, yaptım. Geçenlerde lezzet dolu harika sokak yemeklerinin tadına baktım. Kulağa hoş geliyor. Sonunda ne denedin? Taze salsa ve avokado ile doldurulmuş baharatlı tacolarım vardı. Vay, kulağa çok lezzetli geliyor. Yerel yemeklerin çoğu zaman kültürü yansıtmasını seviyorum. Kesinlikle. Yemek bir yeri deneyimlemenin harika bir yoludur. Oradayken herhangi bir tatlı veya atıştırmalık denediniz mi? Evet, Hindistan cevizi ve pirinçle yapılan geleneksel bir takdim vardı ve muhteşemdi. Bunları mutlaka denenmesi gereken yemekler listesine eklemeliyim. Ders 18 mezuniyet anıları. Orada siyah önlüklerimizle sessizce durduğumuz o anı asla unutmayacağım. Evet, çok duygusal bir gündü. Oraya ulaşmak için çok çalıştık. Kesinlikle. O güne ait fotoğraflar gerçekten hissettiğimiz sevinci ve gururu yansıtıyordu. Bu güzel fotoğraflardan bazılarının alıcı bulamaması çok yazık. Evet, şaşırtıcı. Herkesin onlara değer vermesi gerekirdi. Ama sonuçta gerçekten önemli olan yarattığımız anılardır. Kabul ediyorum. O gün hayatımızda yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kesinlikle. Bu anıları canlı tutmaya özen gösterelim. Evet,
Birlikte yolculuğumuzu kutlamak için bir buluşma planlamalıyız. Ders 19 Yapı Tarihi. Şehir tamamen yeniden inşa edilecek ve bu heyecan verici. Evet, ancak yıllar geçtikçe genişlemeye devam etmesi büyüleyici. Kesinlikle. 1882'de ufuk çizgisini sonsuza dek değiştiren ilk gökdelen inşa edildi. Bu, mimarlık ve kentsel gelişim açısından çok önemli bir andı. Evet, daha yüksek ve daha yenilikçi binaların yolunu açtı. Tarihin bugün yasadığımız yerleri nasıl şekillendirdiğini seviyorum. Her bina yapıldığı dönemi yansıtan bir hikaye anlatır. Kesinlikle. Yeni yapıların neye benzeyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki gezimizde şehrin tarihini birlikte keşfedelim. Ders 20 Seyahat planları. Seyahatlerimde çoğunlukla trenlere güveneceğimi düşünüyorum. Harika bir plana benziyor. Trenler genellikle uzun mesafeler için daha kullanışlı ve güvenilirdir. Evet, trenle seyahat ederken karşılaştığınız güzel manzaralara da bayılıyorum. Kesinlikle. Kırsal bölgeyi görmenin rahatlatıcı bir yolu. Ayrıca bu zamanı kitap okumak veya müzik dinlemek için kullanabilirim. Bu, yolculuğu keyifli hale getirmenin mükemmel bir yoludur. En iyi zamanları bulmak için tren tarifelerini de kontrol edeceğim. İyi bir fikir. Önceden planlama yapmak sorunsuz bir yolculuk sağlayacaktır. Yaklaşan maceralarım için heyecanlıyım. Ders 21 Uzlaşma bulmak. Bu konuda yarı yolda buluşmaya ne dersiniz? Bu işe yarayabilir. Ortak bir zemin bulmanın iyi bir yolu. Kesinlikle. Yarı yolda buluşmak şartlardan taviz vermemizi sağlar. Evet, bu ikimizin de işbirliği yapmaya istekli olduğumuzu gösteriyor. Bu yaklaşımın ikimiz için de daha iyi sonuçlara yol açacağını düşünüyorum. Kesinlikle. İletişim, anlaşmaya varmanın anahtarıdır. İkimizin de bunu açıkça tartışmaya açık olmamıza sevindim. Evet, diyalogun devam etmesi önemli. Bu işi gerçekleştirmek için ikimizin de neye ihtiyacı olduğunu özetleyelim. Ders 22 Kahvaltının dahil edilmesi. Kahvaltı otel fiyatına dahil mi? Evet, fiyatlarımıza 2 kişilik kahvaltı dahildir. Bu harika. Bu harika. Sabahları bizim için çok daha kolay hale getiriyor. Kesinlikle. Güne güzel bir yemekle başlamayı seviyorum. Ayrıca maceralarımız için enerji toplamanın güzel bir yolu. Evet, birlikte yemek yemek, her sabah bağlantı kurmayın harika bir yolu olacaktır. Hangi kahvaltı seçeneklerine sahip olduklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de değil. Her şeyi denediğimizden emin olalım. Günümüze çok lezzetli bir başlangıç olacak. Ders 23 Sergi planlamak. Tutarlı bir tema sağlamak için her sergiye gitmeliyiz. Bir nokta. Genel deneyim için önemlidir. Evet, tutarlı bir temaya sahip olmak ziyaretçilerin ilgisini daha etkili bir şekilde çekecektir. Her sergide bazı etkileşimli unsurlarında olması gerektiğini düşünüyorum. Bu harika bir fikir. Deneyimi daha unutulmaz kılacak.
Evet, insanlar gösterilere katılmayı ve etkileşimde bulunmayı seviyor. Temamıza uygun bazı etkileşimli fikirler üzerinde beyin fırtınası yapalım. Kesinlikle. Bu konuda işbirliği yapmak vizyonumuzu hayata geçirecektir. Her şeyin nasıl bir araya geldiğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 24, otel seçimi. Anladım. Peki otel seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmalıyım? Neyse konum önemli. Ziyaret etmeyi planladığınız turistik mekanlara yakın olmak istiyorsunuz. Bu mantıklı. Başka neleri aklımda tutmalıyım? Ücretsiz kahvaltı veya Wi-Fi gibi olanaklar da önemlidir. Kesinlikle. Bu küçük avantajlar büyük bir fark yaratabilir. Evet ve diğer konukların yorumlarını kontrol etmeyi unutmayın. Harika tavsiye. Bir karar vermeden önce her zaman geri bildirim ararım. Kaliteli bir yer seçtiğinizden emin olmanın akıllıca bir yolu. Her şeyi düzenli tutmak için bir kontrol listesi yapacağım. Ders 25, pasif sigara içmek. Başka birinin dumanını solumayı düşünmek kaygı vericidir. Kabul ediyorum. Eğer kendim sigara içmemeyi seçersem bununla uğraşmak zorunda kalmayacağım. Kesinlikle. Kamusal alanlarda sağlığımızı korumak önemlidir. Evet ve birçok yerde artık daha katı sigara içme düzenlemeleri uygulanıyor. Bu olumlu bir adım. Daha sağlıklı ortamları teşvik eder. Kesinlikle. Herkesin temiz havanın tadını çıkarmayı hak ettiğini düşünüyorum. Gittiğimiz her yerde dumansız alanların savunuculuğunu yapalım. Kesinlikle. Herkes için daha iyi bir deneyim yaratmakla ilgilidir. Bu konuda aynı fikirde olduğumuza sevindim. Ders 26, serinletici içecekler. Mükemmel. İçecek olarak ev yapımı limonata yapacağım. Bu canlandırıcı geliyor. Sıcak bir günde ev yapımı limonatayı severim. Evet, mağazadan satın alınan versiyonlardan çok daha iyi. Kesinlikle. Tat dilini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kesinlikle. Ayrıca taze limon kullanmak lezzette büyük fark yaratır. Neredeyse tadını şimdiden alabiliyorum. Özel malzemeler ekleyecek misiniz? Canlandırıcı bir dokunuş için biraz nane eklemeyi düşünüyordum. Bu harika bir fikir. Nane limonatayı mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Toplantımızda bunu sunacağım için heyecanlıyım. Ders 27.0 Kıyafet kuralı. Etkinlik için şık giyinmeli miyim yoksa aşağı giyinmeli miyim? Bu iyi bir soru. Bu gerçekten mekana bağlı. Uyumu sağladığımdan emin olmak için kıyafet kurallarına bakacağım. Evet, etkinliğin atmosferine uymak her zaman en iyisidir. B. Hem şık hem de rahat bir çift ayakkabı arayacağım. Bu akıllıca bir seçim. Özellikle uzun etkinliklerde konfor çok önemlidir. Kıyafetim hakkında endişelenmeden eğlenmek istiyorum. Kesinlikle. Uyumlu bir görünüm için görünümlerimizi koordine edelim. Bir plana benziyor. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 28 Sağlık ve çevre.
Sağlık ve çevre birbiriyle yakından bağlantılı. Öyle değil mi? Kesinlikle. Gezegenimize özen göstermek refahimizi doğrudan etkiler. Ayrıca organik gıda çoğu zaman hem kişisel sağlığı hem de çevresel sürdürülebilirliği destekler. Evet, organik ürünleri tercih etmek vücudumuzdaki ve toprağımızdaki zararlı kimyasalları azaltabilir. Seçimlerimizin hem sağlığımızı hem de ekosistemi nasıl etkileyebileceği büyüleyici. Aslında yerel kaynaklı yiyecekler yemek aynı zamanda karbon ayak izimizi azaltmamıza da yardımcı olur. Bu doğru. Yerel çiftçileri desteklemek, olumlu katkıda bulunmanın harika bir yoludur. Ayrıca topluluk bağlantılarını güçlendirir ve yerel ekonomileri güçlendirir. Günlük alışkanlıklarımızdaki küçük değişikliklerin önemli etkilere yol açabileceğine inanıyorum. Ders 29 Varoluşa ilişkin perspektifler. Ben değil, bu yaşamda değil. İnançlarım sağlam bir şekilde yerinde duruyor. Aslında hiç sansimiz yok. Günümüzde varoluşa dair pek çok bakış açısı var. Bu doğru. Farklı ideolojileri ve inançları keşfetmek büyüleyici. Evet, çeşitli bakış açılarını anlamak ufkumuzu genişletebilir. Aynı fikirde olmasak bile farklı görüşlere saygı duymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Sabitli tartışmalar kişisel gelişime ve daha derin anlayışa yol açabilir. Neye ve neden inandığımızı eleştirel bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Evet, kendi inançlarımıza meydan okumak daha güçlü inançlara yol açabilir. Düşünce sınırlarımızı zorlayan sohbetler yapmayı takdir ediyorum. Ders 30 Cesaret ve güç. Sen bir güç kulesi oldun. Hayal ettiğimden daha fazla cesaret gösterdin. Bu alabileceğim en güzel iltifattı. Benim için çok şey ifade ediyor. Evet, zorluklarla yüzleşmedeki dayanıklılığınız etrafınızdakilere ilham veriyor. Teşekkür ederim. Hepimizin engelleri aşacak güce sahip olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Korkularla doğrudan yüzleşmek büyük cesaret gerektirir. Evet ve bazen başkalarının yanında olmak bile bir cesaret eylemidir. Tamamen katılıyorum. Zor zamanlarda birbirini desteklemek güçlü bağlar oluşturur. Gerçekten öyle. Birlikte yolumuza çıkan her şeyle yüzleşebiliriz. Senin gibi birinin köşemde olmasından dolayı minnettarım. Ders 31 Görgü kurallarının önemi. Pek çok insan, görgü kurallarının önemini ortadan kaybolmaya başlayıncaya kadar fark etmez. Bu doğru. Günümüzün hizli dünyasında iyi davranışlar çoğu zaman hafife alınır. Evet, görgü kuralları etkileşimlerimizde saygıyı ve anlayışı teşvik eder. Kesinlikle. Katılan herkes için daha hoş bir atmosfer yaratır. Lütfen ve teşekkür ederim gibi küçük jestlerin çok işe yaradığına inanıyorum. Kesinlikle. Bu basit sözler birinin gününde önemli bir etki yaratabilir. Görgü kurallarının değerlerimizi ve kültürümüzü nasıl yansıtabileceği büyüleyici. Evet, bu geleneklerin sürdürülmesi uyumlu bir toplum için şarttır. Umarım daha fazla insan görgü kurallarının güzelliğini takdir etmeye başlar. Ders 32 Basit bir selamlama.
Yanına gidip merhaba dedim ve yüzü anında değişti. Bu çok ilginç geliyor. Sonra ne oldu? Kızın yüzü aydınlandı ve bana sıcak bir şekilde gülümsedi. Bu harika. Bir gülümseme gerçekten birinin gününü aydınlatabilir. Evet, o anda bir bağlantı kurulmuş gibi hissettim. Basit bir selamlamanın bu kadar neşe yaratması şaşırtıcı. Kabul ediyorum. Günlük etkileşimlerimizde nezaketin gücünü gösterir. Kesinlikle. Küçük risklerin başkaları üzerinde kalıcı bir etkisi olabilir. Ona ulaşmak için zaman ayırdığıma sevindim. Ders 33 konuşmaların gelişmesi. Günümüzde özellikle sohbetlerde sosyal yaşamın yeni alanları ortaya çıkıyor. Evet, iletişim yöntemlerinin zaman içinde nasıl geliştiği büyüleyici. İnsanlar çeşitli konuları tartışmaya her zamankinden daha açık. Kesinlikle. Bu açıklık anlamlı alışverişlere ve bağlantılara yol açabilir. Hem ciddi sorunları hem de kaygısız konuları ele almanın önemli olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Konuşmaların bir karışımı sosyal etkileşimleri dengede tutar. Akıl sağlığı ve refahı hakkında daha fazla tartışma görmek de harika. Evet, bu tür konulardaki damgalamayı kırmak çok önemli. Bu konuşmaların nasıl gelişeceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 34 çamaşırhane bildirimleri. Çamaşırlarım teslim alınmaya hazır olduğunda bildirim alacak mıyım? Evet, çoğu hizmet artık uygulamalar veya metinler aracılığıyla bildirim sunuyor. Bu inanılmaz derecede kullanışlı. Haberin içinde kalmayı seviyorum. Kesinlikle. Zamandan tasarruf etmenizi saklar ve çamaşırlarınızı unutmamanızı saklar. Teknolojinin günlük görevleri kolaylaştırmasını takdir ediyorum. Evet, işlerin bu kadar daha verimli hale gelmesi şaşırtıcı. Bu hizmeti denemek için sabırsızlanıyorum. Kolaylığı sereceksiniz. Hayatı gerçekten kolaylaştırıyor. Bir daha asla çamaşır yıkama konusunda endişelenmeyeceğimi sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 35 dijital okumanın faydaları. Kitap okumak özellikle dijital formatta rahatlatıcı geliyor. Evet öyle. Dijital okuma deneyiminden başka ne gibi faydalar fark ettiniz? Birden fazla kitabı tek bir cihazda taşımanın rahatlığı muhteşem. Kesinlikle. İstediğiniz zaman başlıklar arasında geçiş yapmak çok kolaydır. Ayrıca dijital kitaplar genellikle ayarlanabilir yazı tipi boyutları gibi özelliklerle birlikte gelir. Evet, okumayı herkes için daha rahat hale getirmek açısından bu harika. Ve birçok platform kolayca vurgulamanıza ve not almanıza olanak tanır. Kesinlikle. Öğrenmek deneyimini geliştirir ve kaleciliğe yardımcı olur. Ayrıca görme bozukluğu olan kişiler için erişilebilirlik seçeneklerinin de hayranıyım.